Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Bugünkü Hipokrat TV'de yayınlanacak videoda sizlere torasik outlet sendrom adını verdiğimiz hastalık grubundan bahsedeceğim. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hipokrat TV'ye abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Torasik outlet sendrom dediğimiz hastalık grubuyla ilgili bilgilerimi paylaşacağım sizinle. Torasik outlet sendrom aslında çok bilinen bir hastalık grubu değil. Çok rastlamıyoruz aslında. Torasik outlet ne demek? Torasik göğüs kafesi demek. Ve outlet de çıkış demek. Göğüs çıkış sendromu, yani göğüs kafesinden çıkış sendromu diye adlandırabiliriz bunu. Burada oluşan darlıklarla ilişkili bir konu bu. Buranın anatomisi çok karmaşık, kolay bir anatomi yok ama şöyle basitçe söyleyeyim. Göğüs çıkışı dediğimiz yer göğsün üst kısmı, yani göğüs kafesinin üst kısmı. Burada sınırları oluşturan şeyler birinci kaburgamız, sağlı sollu, köprücük kemiği ve bir takım kaslar var. Ve burada bu bölgeden boynumuzdan gelen bir sinir demeti var. Brachial plexus sinirleri demet halinde buradan geçiyor. Yanında birlikte her iki kol için de geçerli bu. Sağlı sollu kola giden atar damarlar ve koldan gelen toplar damarlar. Hepsi üçü bir arada bir paket. Damar sinir paketi şeklinde bir takım dar alanlardan geçiyorlar. Bir takım bu dar alanlarda sıkışıklıklar var. Bu en sık gördüğümüz yer, yani üçe bölüyoruz biz burayı çıkışı. Bir boyun çıkışında iki tane ince kas arasından geçiyor. Orada sıkışabilir sinir paketi özellikle. Sonra birinci kaburgamızda köprücük kemiği arasından geçiyorlar. Orada sıkışabilirler. Bir de en son çıkışta kürek kemiğinin bir ucu var. Onunla ilişkili bir kas var. Oradan bir arada kasla kemik arasından geçer. Orada sıkışabilirler. Torasik outlet sendromunun birkaç tipi var. Bir tanesi en sık görüleni nörolojik torasik outlet sendromu. Kısaca TOS diyeceğim bundan sonra. Nörolojik TOS. İkinci görüleni vasküler TOS. Üçüncü formu da non-spesifik tip dediğimiz TOS şekli. Şimdi efendim en sık görüleni bunların nörolojik TOS. Nörolojik TOS da bu göğüs çıkışında anlattığım alanda, detayına girmedim anatomik olarak ama bu alanda bir küçük resim var burada. Sinirlerin sıkışabileceği yerler var. Peki bunlar neden oluyor? Neden burada bu sinirler sıkışıyor? Yani bunun birçok sebebi var. Bir kere bir travma geçirmiş olabilir hasta. O bölgenin anatomisinde bir takım değişiklikler olmuş olabilir. Köprücük kemiği kırılmış olabilir, yanlış kaynamış olabilir, sıkıştırıyor olabilir. Birinci kaburgasında kırılma olabilir, yanlış kaynamış olabilir, sıkıştırıyor olabilir. Birinci kaburganın anormallikleri var. Birinci kaburga göğüs kafasının önündeki sternum dediğimiz iman tahtası denilen yere bağlanmaktansa ikinci kaburgaya bağlanabiliyor. Ondaki anormalliklere bağlı olabilir. Yani kemik anormallikleri, travmalar, bir de tekrarlayan mikro travmalar diyelim. Bu daha çok sporcularda ya da belli bir işe bağlı oluyor. İlk aklıma gelen Amerikan beyzbolcuları. Yaptıkları şu hareket, buradaki kasları daha fazla geliştirerek o kasların gelişmesine ve sinirlerin sıkışmasına sebep olur. Aynı şekilde voleybolcular geliyor aklıma. Yani bu kolu belirli hareketlerde çok fazla kullanan iş ya da sporcularda bunların gelişme ihtimali daha fazla. Çoğunlukla nörolojik TOS oluyor demiştik. Bunda olan şikayet kolda uyuşma, ağrı, omuzda uyuşma, ağrı olabilir. Belirli pozisyonlarda, özellikle bizim provokasyon testi adını verdiğimiz testlerde, yani kolumuzu böyle kaldırdığımızda, şöyle çevirdiğimizde, yukarıda kaldırdığımızda bu şikayetlerin çok belirgin şekilde artması zaten bize TOS'u düşündürüyor. Bu hareketleri yaptığımızda, provokasyon testleri yaptığımızda hiçbir şikayet olmayan insanlarda da eğer uzun süre tutarsanız kolunuzda uyuşma olabilir, damarlarda problem olabilir. Bunlar TOS demek değil. TOS ciddi bir hastalık, yani bayağı şikayet yapıyor. Öbür gruba geçersek vasküler TOS, nörolojik TOS'a göre çok daha az gözüküyor. Bunun sebebi çok belli. Sinirler biraz daha hassas. Oradaki sıkışmada damarlarda hemen zararlanma meydana gelmiyor. Vasküler TOS, yani damarsal TOS'u, damarlardaki probleme bağlı oluşan göğüs çıkışı sendromunu şöyle açıklayalım. Atar damar var, toplar damar var. Atar damarda bir sorun olduğunda, yani sıkışmaya bağlı, sürekli sıkıştırdıkça biz bu damarı, damarın iç yüzündeki bizim endotel adını verdiğimiz tabakada bir zararlanma ve orada pıhtı oluşumu oluyor. Ve bu pıhtıyı bir şekilde kolumuza atıyor. Mikro pıhtılar atılıyor. Mikrotrombüsler gidiyor. Ona bağlı olarak da iskemi bulguları, yani elde işte soğukluk, renk değişiklikleri, bazen parmaklarda ciddi nekrozlar gibi şikayetler olabiliyor. Fakat burada bir parantez açıyoruz. Elde soğukluk ve renk değişikliği sadece atar damarla ilgili TOS'ta değil, nörolojik TOS'ta da gözükebilen bir nörolojik sorun da olabilir. Bir diğeri de vasküler TOS adını verdiğimiz, vasküler TOS'un bir parçası da toplar damarda oluşan bir şey. Aslında bunu da ikiye ayırmışlar. İki tane ayrı sendrom tanımlanmış bunun için. Birisi Paget-Schröter sendromu, birisi de Macellari sendromu.
Çok özel şeyler bunlar ama yani şöyle anlatmaya çalışayım. Paget-Schröter'de o sıkışan yerde toplar damarda bir pıhtı oluşuyor ve kolda şişme meydana geliyor. McClary'de ise pıhtı yok ve aralıklı, bazen şişiyor, bazen şişmiyor. Bazen şişiyor, bazen şişmiyor. Özellikle belli hareketlerden sonra. Bunlar ender görülen şeyler. Tanıları Doppler'le, MR anjiyografi, normal klasik anjiyografi, BT anjiyografi yöntemlerle bu alandaki darlıklar gösterilebiliyor. Thoracic outlet sendromu yani göğüs çıkışı sendromu tedavisinde neler yapılıyor? Tedavisinde gerek varsa, eğer orada bir anatomik bozukluk varsa, bazı kasların çıkartılması söz konusu olabilir. Birinci kaburganın çıkartılması söz konusu olabilir. Yani cerrahi bir tedavi yöntemi yapılıyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.